Dünyadaki tüm insanlar aniden kaybolsaydı ne olurdu? Bu videoda bunun cevabını arayacağız. Her kıtada bulunan yerleşim yerlerimiz ile dünyanın ormanlarında, okyanuslarında ve tundraların en ıssız köşelerinde bile insanlarla karşılaşmanız mümkün. Etkimiz öylesine derin ki çoğu bilim insanı dünyanın jeolojik tarihinde kalıcı bir iz bıraktığımızı düşünüyor. Öyleyse dünyada herkes aniden kaybolsaydı ne olurdu? Elektrik santrallerinin işletmesini sağlayacak birileri yoksa dünyadaki şehirlerin ışıkları sönmeden önce santraller duracak. Yeraltı tünelleri de 36 saat sonra tünellere sızan suyla mücadele eden insanlar olmadığı için suyla dolmaya başlayacak. Nükleer santraller ise ortalama 2 yıl yetecek enerji vardır. Ancak üretilen enerji tüketilemeyeceği için reaktörler 2 gün içerisinde kendiliğinden kapanacak. Santraller kapanırken güç azalacak, şehirlerde kademe kademe karanlık başlayacak. Birkaç hafta sonra gezegen derin bir karanlığa gömülecek. 10 gün sonra marketlerdeki ve buzdolabımızdaki gıda maddeleri bozulmaya başlayacak. Evimizde beslediğimiz hayvanlar dışarı çıkamadıkları için ölmüş olacak. Ama onlar için dışarı çıkmak demek hayatta kalmak demek değil. Fare gibi hayvanlar yavaştan evleri işgal etmeye başlayacak. 6 ay sonra kent alanları artık yavan hayat içermeye başlayacak. İnsanlar yüzünden yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalan vahşi hayvanlar ana yurtlarına dönmeye başlayacak. Tam bir yıl sonra. Bir yıl sonra otoyollar, park alanları ya da asfaltlarda, kısaca güneş gören her yerde bitki popülasyonu artmaya, yollardaki çatlaklarda otlar filizlenmeye ve bina duvarlarındaki bitki popülasyonu arttıkça binalar zarar görmeye başlayacak. Doğal süreçler sonucu yangınlar ve seller olmaya başlayacak. Dolayısıyla insan ürünü olan her şey yanıp kül olacak. Bu durum ortaya azot çıkmasını sağlayacak ve bundan beslenen bitkiler doğayı ele geçirmeye başlayacak. 5 yıl sonra. 5 yıl sonra bitkiler her yeri kaplamış olacak. En fazla ne kadar kaplayabilirler ki demeyin. Çünkü günümüzdeki örneği Kamboçya'daki Angkor Tapınağı. 15. yüzyılda terk edilen bu tapınağın üzerindeki ağaçlar gelişigüzel büyümüş ve dallarını tapınak duvarlarına sarmış durumda. Zamanla insanların kullandığı, çocukların koşup oynadığı parklarda ve yeşil alanlarda kendi kendilerine fidanlar büyümeye başlayacak. Ve bu popülasyon şehre, yani binaların olduğu tarafa doğru yayılmaya başlayacak. 20 yıl sonra. Aslında 20 yıl sonra insansız bir yere neler olabileceğinin yaşayan bir örneği var. Ukrayna'nın Pripyat şehri. Pripyat 1986'da gerçekleşen nükleer faaliyetten bu yana bomboş bir şehir. Pripyat'ı detaylı bir şekilde inceledikten sonra göreceksiniz ki nükleer bir felaketten sonra bile yaşam devam ediyor. Doğa böyle bir faciadan sonra bile kendini toparlıyor. Yine bu süre zarfında dondurucu soğukların yaşandığı yerlerdeki binalar, duvar çatlaklarında biriken suların donup genleşmesinden dolayı zarar görecek. Bitkiler bu genleşmenin büyüttüğü çatlaklardan sızıp rutubetin de etkisiyle çatlakların içerisine ilerlemeye başlayacak. 25 yıl sonra. Öncelikle belirtelim ki kırsal kesimlerde insandan iz kalmayacak. Deniz seviyesine yakın olan şehirler su altında kalacak. Gökdelenlerdeki camlar sürekli daralıp genleşme baskısına dayanamayacak ve kırılmaya başlayacak. Boşalan ve harabe haline gelen bu gökdelenlerin yeni sahipleri kuşlar ve böcekler olacak. Hamam böcekleri insanoğlunun artıklarıyla da beslendiği için bizim yok olmamıza elbette üzülecekler. Ama bu depresyon sadece kısa bir süre sürecek ve hayatlarına kaldıkları yerden devam edecekler. 50 yıl sonra. Köprüler bakımsızlığın etkisiyle korozyon, yani paslanma sonucunda çökmeye ve yok olmaya yüz tutacak. Çürüme, köprüleri taşıyan ve binlerce ton taşıma kapasitesine sahip çelik halatlardan başlayacak. 75 yıl sonra. 75 yıl sonra artık kullanılmayan otomobiller bulundukları yerin iklimine göre değişen hızlarda çürüyecek. Kuru iklimdeki araçlar daha uzun sürede, nemli iklimdeki araçlar ise daha kısa sürede çürüyecek. 150 yıl sonra. 150 yıl sonra köpeklerimize ne olacak peki? Popülasyonu artan kurt sürüleriyle fazlaca haşır neşir olup çiftleşip daha vahşi bir tür haline gelecekler. İnsan yok olduktan sonra en hızlı değişim muhtemelen denizlerde olacak. Deniz canlılarını avlayacak kimse olmadığı için popülasyonu artacak. Köprülerin yıkılmasına sebep olan korozyon, insanoğlu yok olduktan 36 saat sonra suyla dolmaya başlayan yeraltı tünellerindeki çelik kirişleri de toza çevirmiş olacak. 200 yıl sonra.
200 yıl sonra çok dayanıklı olsa bile Eyfel Kulesi normal şartlarda korozyondan korunmak için her 6-7 yılda bir boyanan bu yapı, ilgilenen olmayınca korozyona yenik düşüp yıkılacak. 500 yıl sonra İnsanoğlu yok olduktan 500 yıl sonra belki de insan medeniyetine dair hiçbir yapı, en azından hiçbir modern beton yapı kalmayacak. Romalılar tarafından bulunan betonun ilk hali yaşamaya devam edecek ama daha sulu ve nemli bir yerde bulunan modern beton zamana boyun eğecek. 1000 yıl sonra. 1000 yıl sonra insana dair hemen hemen tüm uygarlık izleri silinmiş olacak. Her yer bitki, her yer doğa. Betondan, demirden, çelikten eser bile kalmayacak. 10.000 yıl sonra. 10.000 yıl sonra beton, demir, çelik, kağıt, kısaca her şey çürümüş olacak. Ama sanmayın ki insan yapımı hiçbir şey kalmayacak. Öyle değil. 10.000 yıl ve sonrasına kadar dayanacağı öngörülen 3 adet yapı var. Çin Seddi, Giza piramitleri ve Rushmore Dağı kafadarları. Çin Seddi daha uzun bir süre varlığını sürdürecek. Giza piramitleri de kum tarafından kapatılana kadar yeryüzünü süslemeyi sürdürecek. Rushmore Dağı kafadarlarının binlerce yıl daha yeryüzünde kalması öngörülüyor. Çünkü tek düşmanı rüzgar. 7.2 milyon yıl sonra Rushmore Dağı kafadarları asteroid çarpması ya da güçlü bir deprem olmadıktan sonra varlıklarını sürdürmeye devam edecek. PCB ve dioksin gibi insan yapımı tehlikeli kimyasal bileşikler hala varlıklarını koruyor olacak. 4,5 milyar yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarım milyon ton uranyum 238 maddesi henüz yarı ömrünü tamamlamamış olacak. Dünya güneşteki değişimlere bağlı olarak daha da ısınmaya başlayacak. En az 1 milyar yıl boyunca da ilk zamanlardaki gibi mikrobik yaşam varlığını devam ettirecek. Bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.